Bazı bilim adamları, evrende henüz bizce saptanamayan çok değişik enerji türlerinin var olabileceğini belirtiyorlar. Söz gelimi zamanın bir tür enerji olduğu söyleniyor. Enerjinin bir biçimi olduğunu öne süren bilim adamları, şimdilik bilim çevrelerinde pek kabul görmüyorlar. Doktor Patrick Flanagan keşfettiğini belirttiği bir enerji alanını, biyotensor alanı şeklinde adlandırıyor. Fizik evrende tüm objelerin bir yapısı vardır. Bir anlamda tüm fizik yasaların biçimlendirilmesi anlamına gelir. Söz gelimi piramit araştırmacıları, piramit formunun özel bir enerji alanına sahip olduğuna inanırlar. Bu yaklaşımı tersinden düşünelim, enerjinin şekli vardır. Bazı bilim adamlarına göre, evrenin biçimlenmesi sona erdiğinde, modern bilim yoldan çıktı ve evreni sadece bir takım soyut matematiksel terimlerle tanımlamaya başladı. Bu da son tahlilde evrenle ilgili anlayışların belirli bir darboğaza girmesine neden oldu. Radyo dalgalarının niteliklerini soyut matematiksel terimlerle belirleyebiliriz. Bu terimlerin göz önünde canlandırılması oldukça güçtür. Bununla birlikte günümüzde kullanılan radyo antenleri açıkça enerjinin bir biçimi olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün binlerce radyo anteni elektromanyetik enerjinin biçimine uygun olarak yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi profesörlerinden Dr. Harold Sayonbur, 1970'lerin sonlarında Yaşam Alanları adında bir kitap yazdı. Dr. Bur kitabında canlı organizmaları çevreleyen elektriksel alanlarla ilgili bir dizi ilginç tartışmayı gündeme getiriyordu. Örneğin Dr. Bur bir çiçek tohumunun gelişip özgün biçimine ulaştığında, bu biçimine tıpatıp uygun bir elektrik alanına sahip olduğunu söylüyordu. Benzer şekilde bir kurbağa yumurtası da, tıpkı bir kurbağanın biçimine uygun olacak bir şekilde elektrik alanına sahipti. Doktor Burr'un tüm bunlardan sonra vardığı sonuca göre bu enerji alanları, organizmanın gelişip olgunlaşıncaya değin geçireceği süre boyunca onu denetliyordu. Ayrıca yine bu enerji alanları erginleşmiş organizmanın hücre yapısının bütünlüğünü de koruyordu. Doktor Burr'a göre bu elektriksel alanlar, organizmanın gözle görülemeyen bir ikizi gibiydi. Dr. G. Patrick Flanagan da, Dr. Burr'un sözünü ettiği türde bir alanın elektriksel etkiler taşıdığına inanıyor. Hatta kendisinin de bir başka tür alan keşfettiğini öne sürüyor. Dr. Flanagan, değişik bir enerji alanı olarak nitelediği buluşuna, biyotensor alanı adını veriyor. Ona göre, Doğu'nun binlerce yıllık bilimi, akupunktur sayesinde Batı bilimi farkında olmadan biyotensor alanı ile ilgilenmeye başladı. Akupunkturun temeli, bedendeki bir diğer dolaşım sisteminin varlığı esasına dayanır ki bu da enerji alanları sistemidir. Bu enerji alanları sisteminin çeşitli nedenlerden ötürü tıkanması ise çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bedende oluşan bu tür düzensizliklerde yaşlılığa ve ölüme yol açar. İşte akupunktur iğneleri, işlevi aksayan bu enerji alanlarını yeniden düzenler ve bedendeki enerji dengesini eski haline kavuşturur. Doktor Flanagan'a göre Batı dünyası, varlığın maddi yanıyla ilgilenmeye öylesine dalmıştır ki, doğal olarak bedene hayatiyet veren bu güç hatlarının varlığını görmezlikten gelmektedir. Bir diğer deyişle, neden yerine sonuç, Batılı bilim adamlarının ilgisini daha çok çekmektedir. Evet, enerjinin şekli vardır ve fizik bedeni idare eder. Öyleyse bu enerjiyi ne idare eder? Belirli koşullar altında, zihin için bu enerji alanlarını yönetmek mümkündür. Söz gelimi ruhsal şifacılık, telepati, duru görü ve benzeri parapsikolorik olaylarda zihin gücünün bu enerjiyi denetimi altına alması söz konusudur. Fizikte iyi bilinir ki, daha yüksek enerji frekansı, daha fazla fiziksel güç içerir. İşte Doktor Flanagan'ın sözünü eltiği enerjiler o kadar yüksek frekanstadır ki, bunların frekanslarını ayırt etmek hemen hemen olanaksızdır. Mekanik enerjide iki tür güç bulunur, basınç gücü ve gerilim gücü, Buckminster-Fuller, bu iki gücün karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri konusunda dünyanın en büyük uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Basıncın olduğu yerde gerilim söz konusudur. Büyük binaların yapımında basınç birimleri, sonradan zayıflamaları göz önüne alınarak maksimum boyutlarda kullanılır. Büyük köprülerin yapımında da, sonradan herhangi bir sorun çıkmaması için, genişliği ile uzunluğu en az L33 olan çelik gerilim kabloları kullanılır. Gerilim gücü, basınç gücünden çok daha verimli olabilir. Elektromanyetik enerjinin inceleniminde, tüm enerjilerin, basınç dalgasının yayıldığı yönde kullanılması konusu önemli bir yer tutar. Söz gelimi NASA, uzay araçlarının daha uzun süreli uzay yolculukları yapabilmelerini sağlayabilmek için bu tür bir proje üzerinde çalışmaktadır. Böylelikle uzaydaki yolculuk dikey olacaktır ve güneş ışınlarının basıncı aracı ileriye doğru sevk edecektir. Lazer ışığının basıncı da, yakın zamanlarda yapılan bir deneyle çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur. Deneyde kullanılan küçük bir cam kürenin içindeki yerçekimi, lazerin basıncı ile geçici olarak durdurulmuştur. Kısacası lazerin basıncı halihazırda çekim gücünü alt etmektedir. Doktor Flanagan'a göre, modern bilimin basıncın her zaman gerilim ile bir arada bulunması konusunu göz ardı etmesi hayret verici bir olaydır. Çünkü, yukarıdaki aşağıdaki gibidir, aşağıdaki yukarıdaki gibidir. Dünyanın en önde gelen astrofizikçilerinden Doktor Nikolay Kozyrev, 1960'larda zamanın özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi olanağı başlıklı bir broşür yayınlamıştı. Doktor Kozyrev ilginç teorisinde şöyle diyordu: zaman bir enerji biçimidir. Dünyada yaşam olayını ayakta tutan kaynağı bulmak için zamanın özelliklerine bakmamız gerekir. Doktor Kozyrev hipotezini desteklemek için deneysel kanıtlar da ortaya sürüyordu. Örneğin, zaman enerjisinin bir eylemin alıcısının yakınında daha yoğun ve göndericisinin yakınında ise daha seyrek olduğunu saptamıştı. Bu olağan dışı etkiyi kaydedebilmek için de bazı aygıtlar geliştirmişti. Doktor Kozyrev deneylerinden birinde uzun lastik bir şeridi bir makine yaratıcılığıyla germişti. Bu şeridin iki ucu olduğu düşünülebilir, bunlardan biri neden ucu çekilen uç, diğeri ise sonuç ucu gerilen uç. Şerit gerildiğinde, kontrol aygıtı şeridin, sonuç ucuna doğru bir kavis yaptı. Bu sapma gözle algılanabilecek türden değildi ama Doktor Kozyrev'in hassas aygıtı bunu kolayca kaydetmişti. Böylelikle yeni bir enerji türü açığa çıkmıştı. Doktor Kozyrev'e göre bu son derece önemli etki, zaman yoğunluğunda bir artış olduğunu gösteriyordu. Lastik şerit 90 santimetre kalınlığında bakır ve kurşun ile tecrit edilmiş olmasına rağmen hassas aygıtlar faaliyete geçmekteydi. Aynı aygıt şeritin neden ucu, inde ise zamanın seyreldiğini gösteriyordu. Doktor Patrick Flanagan, Doktor Kozyrev'in lastik şerit ile yaptığı deneyi okuduktan sonra aynı olayı kendi tensör alanıyla gerçekleştirmek istediğini belirtiyor. Doktor Kozyrev'in lastik şeridin moleküler yapısı üzerinde bir gerilim uyguladığına inanıyorum. Ben de onun gibi bir lastik şerit düzeneğini hazırladım ve şeridi çektiğimde, onun çok yakınındaki alıcı aygıtımın güçlü bir tepki verdiğini gördüm. Sonra bir başka deney yaptım. Dikdörtgen şeklinde bakır bir plaka aldım ve onu bir mengeneye tutturdum. Plakanın kenarlarına basınç uyguladığımda, ortası bir anda dışbükeyleşti. Sonra plakanın kenarlarını boydan boya fiberglass ile kapladım. Böylece gerilimi azaltmaksızın plakayı mengeneden çıkarabildim. Daha sonra tensör alanına küçük bir metal plaka yerleştirdim ve onu bir kasete teyp ile bağlantılandırdım. Tensör alan ölçere de bir kulaklık bağladım, böylelikle gelecek olan sinyalleri duyabilecektim. Kaseteybi tensör alanın içerisinde çalarken, tensör alan ölçerden gelen bir ses duydum. Tensör alan haberleşme aygıtını keşfetmiştim. 1971 yılında, şimdi piramit enerji düzeneği olarak bilinen düzeneğin ilk modelini yapmıştım. Bu ilk model, 3 üçlük bir ızgara halinde düzenlenmiş ve tabanı 15 santimetre olan alüminyum piramitlerden oluşuyordu. Bu piramitlerin ahenkli deseni, bana, görmüş olduğum ve hepsi de belirli dalga boyu aralıklarında yerleştirilmiş olan mikrodalga anten desenlerini hatırlattı. Ahenkli ızgara düzeni, piramit tepe noktalarını düzenli çoklu dalga boylarının aralıklarına eşit uzaklıklarda yerleştirmiş oluyordu.
Daha önceden Dünya'nın yüksek voltajlı iyonosfer alanının Büyük Piramit'in enerjisi üzerindeki etkisini fark etmiş olduğumdan, piramitlerin altına ve tepe noktalarının 10-15 santim kadar yukarısına birer metal levha yerleştirmek suretiyle böyle bir alan yarattım. Sonra levhaları yüksek voltajlı bir doğru akım güç kaynağıyla irtibatlandırdım. Metre başına 100.000 volttan fazla bir potansiyel eğimi yaratmıştım. Dünyanınkinden 1000 kez daha fazla olan bir alandı. Söz konusu piramit üreticini bir vakum içerisine koyarak kirleyen fotoğrafı çekmek mümkün oldu. Vakumun dışından yüksek voltaj verdiğimizde enerji alanları aydınlandı. Evrenin herhangi bir yerinde bir enerji saati bulunduğunu düşünelim ve buna ilk kaynak adını verelim. Bu saat tüm enerjilerin kaynağı olsun. Enerji saatinin evreni uyumlu bir düzen ile doldurması için 12 enerji kaynağından oluşması gerekir. Bu kaynaklarda bitişik olmayan küresel enerji paketleri ışıyor olsunlar. Bu küresel titreşimler, genişledikçe birbirleriyle girişim yaparlar ve böylece düğüm yerleri ile bunların dışında kalan yerlerden oluşan dengeli örgüler üretirler. Bu örgünün dengeli ve kendi kendini dejenere edici olabilmesi için örgüler kesinlikle aynı açılarda kesişmeli ve tüm kesişme noktalan arasındaki mesafeler aynı olmalıdır. Diğer bir deyişle, bu örgü, dakik bir teksir edici, tekrarlayıcı, yapısal hizalanış içerisinde üreyerek uzayı bir enerji ağı girişimleri şeklinde kaplayacaktır. Her bir düğüm noktası yeni bir küresel enerji kaynağı olarak faaliyet gösterir ve ışıyan vektörlerin girişme örgülerini oluşturur. Moire örgüleri bilimi, inde küresel bir dalga kaynağının bir kesitini bir dizi ortak merkezi daire ile temsil edebiliriz. Bu örgüler birbirinin tesir alanı dahiline getirildiğinde bir durağan dalga girişimi üretilmiş olur. Bu örgüleri 3 boyutlu olarak zihnimizde canlandırdığımızda yapısal bir ağ üretilmiş olur. Bu girişmeler, enerji olaylarının arasındaki güç çizgileridirler. Bu çizgiler katı görünüştedirler ve sanki durağan bir halde duruyormuş gibi görünürler. Ortak merkezli dairelerin gözde ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine yaklaştırılmaları halinde sadece girişmeleri görebiliriz ve çoğunlukla da girişmeleri kaynağının kendisi sanırız. Evrenin büyük bir illüzyonudur, yanılsamasıdır. Mistiklerin ve filozofların binlerce yıldır sözünü ettikleri yanılsama da işte budur. Evrenimiz, enerji olaylarının girişme örgülerinden oluşur. Biz sadece girişmeyi görürüz ve bu örgüleri yaratmakta olan görünmez alanı algılayamayız. Bu örgüler birbirleriyle oluşturdukları uyumlu aralıklarda benzer yapılar üretirler. Bu yapılar ile yüksek frekanslı dalga yayılımının kesişen çizgilerinin daha düşük frekanslı overtone uyumlarının temel notadan şiddeti daha az, frekansı daha yüksek olan nota girişimleri ile rastlattığı ortak düğümler birbirlerine nüfuz ederler. Uyumlu aralıkların birlikte başlayıp bittikleri bu ortak düğüm noktalarında bir boyuttan ötekine enerji aktarımı olabilir. Eğer bu katmerli uyumları değişken yoğunluk dereceleri şeklinde ele alırsak, çok boyutlu bir evrene ait bir yapı elde etmiş oluruz. Boyutları olan herhangi bir enerjetik seviyenin idrakine varmak, varlığın belirli enerji olaylarını ayırt etmek yeteneğine bağlıdır. Bu şekilde üretilen girişme örgüleri tüm enerjilerin yapısını oluştururlar. Genişleyen küresel alan, presör, basınca ait enerji girişmeleri ve durağan dalga örgüleri de tensor alan olaylarıdırlar. Denilebilir ki evren, girişme yapan enerji olaylarının kontrollü bir şekilde patlamasıdır. Tüm madde kontrollü bir patlamadır, dışarıya doğru radyal, merkezden çevreye doğru küresel basınç ve bunu zapt eden gerilme gücü vardır. Gerilme bağlarının bırakılması halinde bu patlamada ışığın hızının karesi kadar bir hız ile genişler. Açığa çıkan enerji mc2'dir. Bizim ufacık enerji olaylarını ayırt etme yeteneğimiz, zaman dediğimiz şeyin esasını oluşturur. Modern bilim, proton, nötron ve elektron denilen temel yapı taşlarını keşfettiği zaman bunlar maddenin en küçük partikülleri olarak nitelendirilmişlerdi. Akseleratörün, hızlandırıcının çözme kuvveti arttıkça elektronda bir partikül bulutunu andırır oldu. Hemen hemen her gün bir öncekinden daha küçük partiküller keşfedilmektedir.
Fizik dünya, bir enerji girişimleri örgüsünden başka bir şey değildir. Hareketli enerji alanlarının oluşturduğu bir ağ içerisindeki büyük bir katılık ve durgunluk yansımasıdır. Evet arkadaşlar, Yüce Allah'ın işine akıl sır ermez, bizler sadece bildiğimiz, algıladığımız kadar bilebiliriz, ilim sahibi O'dur. Herkese teşekkür ederim, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.